Tren istasyonunun saati gece yarısını 3 dakika geçiyordu ve o sırada kimse, platformun en ucunda duran o siyah bavulun içinde bir insanı sonsuza dek susturacak bir sırrın saklı olduğunu bilmiyordu. Prag'ın eski garı, kışın soğuğuyla birlikte neredeyse boşalmıştı. Sadece birkaç yolcu, üşümüş halde peronlarda bekliyordu. Duvarlardaki sarı ışıklar, taş zemine uzun gölgeler düşürüyordu. İşte tam o sırada, gri paltolu bir adam, elindeki bavulu hızlı adımlarla taşıyarak ana kapıdan içeri girdi. Yüzü solgundu, gözleri sürekli etrafı tarıyordu. Adı Anton Varek'ti ve o gece, hayatının en tehlikeli yolculuğuna çıkmak üzereydi. Anton, gişenin önünde durdu ve biletini uzattı. Görevli kadın, ona şüpheli baktı ama hiçbir şey söylemedi. Saat kaçta kalkacaktı bu tren? Anton, cebindeki saatine baktı, gece yarısını 3 dakika geçiyordu. Viyana'ya giden son tren, birkaç dakika içinde hareket edecekti. Bavulu elinden hiç bırakmıyordu. İçinde ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ama Anton'un yüzündeki gerginlik, bu bavulun sıradan bir eşya olmadığını gösteriyordu. Peronun sonuna doğru yürürken, arkasından birinin kendisini izlediğini hissetti. Dönüp baktığında kimseyi göremedi, sadece boş bir peron ve uzaktan gelen bir lokomotif sesi vardı. Trene bindiğinde, kompartımanı boştu. Bavulu üst rafa değil, kendi yanındaki koltuğa koydu ve elini üzerinden hiç çekmedi. Pencereden dışarıya baktı. Şehrin ışıkları yavaş yavaş geride kalıyordu. Birkaç dakika sonra kompartımanın kapısı açıldı. İçeri, 30'lu yaşlarında, kısa kesilmiş kumral saçlı bir kadın girdi. Üzerinde koyu yeşil bir kaban vardı. Kadın, kibarca gülümseyerek Anton'a baktı. "Burası boş mu?" diye sordu. Ama cevabı beklemeden karşı koltuğa oturdu. Anton başını salladı, ama içindeki huzursuzluk büyüdü. Kadının adı Ingrid Bauer'di ve aslında hiç tesadüfen bu kompartımana girmemişti. Anton'u günlerdir izliyordu. Tren, karanlık ormanların arasından geçerken, ikisi de uzun süre konuşmadı. Ingrid, çantasından bir kitap çıkardı ve okuyormuş gibi yaptı. Ama gözlerinin ucuyla sürekli bavulu kontrol ediyordu. Anton ise pencereye yaslanmış, uyuyormuş gibi görünüyordu, oysa zihni hiç durmuyordu. Saatler önce, Viyana'daki eski bir bankanın bodrum katında olanları düşünüyordu. Orada, kimsenin bilmediği bir kasa vardı ve o kasanın içinde birçok insanın hayatını değiştirecek belgeler saklıydı. Anton, o belgeleri ele geçirmişti ve şimdi onları güvenli bir yere götürmeye çalışıyordu. Ama peşindeki adamlar, onu asla rahat bırakmayacaktı. Gece ilerledikçe, tren bir kasabada durdu. İstasyon ıssızdı, sadece bir görevli, elindeki fenerle perondan geçiyordu. Anton, pencereden dışarı baktığında, uzakta duran bir arabanın farlarını fark etti. Araba, hiç kıpırdamadan bekliyordu. "Bir şey mi oldu?" diye sordu Ingrid, kitabından başını kaldırarak. "Hayır," dedi Anton, ama sesi titriyordu. "Sadece yorgunum." Tren tekrar hareket ettiğinde, Anton rahat bir nefes aldı. Ama bu rahatlık uzun sürmedi. Kompartımanın kapısı yeniden açıldı ve bu sefer içeri, uzun boylu, siyah paltolu bir adam girdi. Adamın yüzü sert hatlıydı, gözleri buz gibi soğuktu. Adı Viktor Kessler'di ve Anton onu tanır tanımaz kalbi hızla çarpmaya başladı. Viktor, hiçbir şey söylemeden Anton'un karşısına oturdu. Kompartımanda gerilim birden yükseldi. Ingrid, ikisi arasındaki bu sessiz çatışmayı fark etti ama hiçbir şey sormadı. Çünkü aslında o da bu oyunun bir parçasıydı. "Uzun zaman oldu, Anton," dedi Viktor sonunda, sesi alçak ve tehditkardı. "Seni bulmak hiç kolay olmadı." Anton, cevap vermeden bavulu biraz daha kendine çekti. "Beni ne istiyorsun, Viktor?" "Sen zaten biliyorsun," dedi Viktor, gülümseyerek. "O bavulun içindekiler bana ait. Ya da daha doğrusu, patronuma ait." Anton'un aklına birden, 6 ay önce başlayan o karmaşık hikaye geldi. Viyana'da küçük bir muhasebe bürosunda çalışırken, tesadüfen bir dizi belgeye rastlamıştı. Bu belgeler, şehrin en güçlü ailelerinden birinin, yıllardır sürdürdüğü yasa dışı işleri gözler önüne seriyordu. Kaçakçılık, sahtecilik, hatta cinayetler bile bu belgelerde kayıtlıydı. Anton, önce bu belgeleri görmezden gelmeye çalışmıştı. Ama vicdanı buna izin vermedi. Belgeleri gizlice kopyalayıp, güvenilir bulduğu bir gazeteciye ulaştırmaya karar verdi.
Ne var ki, planı öğrenilmişti ve o günden beri, ailenin adamları onu durmadan takip ediyordu. Bu belgeler ortaya çıkarsa, dedi Anton, sesini alçaltarak, patronun her şeyini kaybedecek. Viktor'un gözlerinde bir an için öfke parladı ama hemen kendini toparladı. Belgeleri bana ver, Anton. Aksi takdirde, bu tren istasyonuna varmadan önce sen de kaybolabilirsin. Tırnak işareti. Ingrid, bu sözleri duyunca hafifçe kıpırdandı. Anton, onun da bu tehdide karışacağını düşünerek dehşete kapıldı. Ama beklenmedik bir şey oldu. Ingrid, çantasından küçük bir silah çıkardı ve onu Viktor'a doğrulttu. Kimse kıpırdamasın, dedi Ingrid, sesi artık hiç de kibar değildi. Viktor, şaşkınlıkla ona baktı. Sen de mi onlardansın? Ingrid gülümsedi. Ben kimseden değilim, Viktor. Ben sadece gerçeği ortaya çıkarmak isteyen bir gazeteciyim. Anton, bu gelişme karşısında ne yapacağını bilemedi. Ingrid, aslında 6 ay önce kendisiyle iletişime geçmeye çalışan gazeteciydi. Ama Anton, güvenmediği için onunla hiç konuşmamıştı. Şimdi anlıyordu ki, Ingrid onu bulmak için bu kadar yol kat etmişti. Tren, karanlık bir tünele girdiğinde, kompartımandaki ışıklar birkaç saniyeliğine söndü. Bu kısa karanlıkta, Viktor fırsatı kaçırmadı ve Ingrid'in elindeki silahı bir hamlede aldı. Işıklar tekrar yandığında, durum tamamen tersine dönmüştü, şimdi silah Ingrid'e doğrultulmuştu. Akıllıca değildi, dedi Viktor, sesinde soğuk bir zafer havası vardı. Anton, bu anı bir fırsat olarak gördü. Bavulu kaptığı gibi kompartımanın kapısına doğru koştu. Viktor, ona ateş etmeye çalıştı ama Anton, son anda kapıdan dışarı fırladı. Kurşun, kapının çerçevesine saplandı. Koridor boyunca koşarken, Anton arkasını dönüp baktı. Viktor, onu takip ediyordu. Ama Ingrid de peşindeydi ve bu sefer elinde başka bir silah vardı. Belli ki, tedbirli davranıp yanına ikinci bir silah almıştı. Tren, hala tam hızla ilerliyordu. Anton, vagonlar arasındaki geçitlerden birine ulaştığında, dışarıdaki soğuk rüzgar yüzünü dövdü. Aşağıda, demiryolu hatları karanlıkta parıldıyordu. Bir an için, bavulu buradan atıp kendini kurtarmayı düşündü. Ama içindeki belgelerin önemini hatırlayınca bundan vazgeçti. Arkasından gelen ayak seslerini duyunca, sonraki vagona geçti. Bu vagon, yolcu vagonu değil, eşya vagonuydu. Karanlık ve dardı, sadece birkaç sandık ve kutu vardı içinde. Anton, bir köşeye saklandı, nefesini tutarak bekledi. Kapı açıldı ve Viktor içeri girdi. Elindeki fenerle etrafı taradı. Anton, saklanmanın bir anlamı yok. Buradan çıkış yok. Anton, sessizce kalmaya devam etti. Kalbi öyle hızlı çarpıyordu ki, sesini duyacaklarından korkuyordu. Viktor, yavaş adımlarla vagonun içinde ilerlerken, Anton bir plan yapmaya çalışıyordu. Tam o sırada, Ingrid de vagona girdi. Viktor, onu bulmana gerek yok, dedi soğuk bir sesle. Ben zaten biliyorum nerede olduğunu. Bu sözler, Anton'u şaşırttı. Ingrid gerçekten onu görmüş müydü, yoksa Viktor'un dikkatini dağıtmaya mı çalışıyordu? Anton, riski göze alıp saklandığı yerden dikkatlice baktı. Ingrid, göz ucuyla ona bakıp hafifçe başını salladı, bu, sessiz ol, seninleyim, anlamına geliyordu. Viktor, Ingrid'e döndüğü anda, Ingrid elindeki silahla onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Kısa bir boğuşma yaşandı. Anton, bu fırsatı kaçırmayıp saklandığı yerden fırladı ve Viktor'un elindeki fenere vurarak onu yere düşürdü. Vagon aniden karanlığa gömüldü. Karanlıkta üçü de birbirine girdi. Sesler, nefesler ve metal cisimlerin birbirine çarpma sesleri duyuluyordu. Sonunda, bir el, karanlıkta bavulun sapını buldu ve sıkıca tuttu. Tren, bir sonraki istasyona yaklaşırken hızını kesti. Vagonun kapısı aniden açıldı ve içeri gün ışığına benzer bir peron aydınlığı sızdı. Anton, elinde bavulla dışarı fırladı ve koşarak istasyon binasına doğru ilerledi. Arkasında kalan vagonda, Viktor yerde baygın yatıyordu. Ingrid ise, kolundaki yaradan kan sızarken, zorlukla ayağa kalkmaya çalışıyordu. Anton, istasyonun dışına çıktığında, önceden ayarladığı bir buluşma noktasına doğru koştu. Orada, siyah bir araba onu bekliyordu. Arabanın içinden, orta yaşlı bir adam çıktı. Adı Markus Feldman'dı ve Anton'un güvendiği tek kişiydi. Markus, uluslararası bir haber ajansında çalışan deneyimli bir editördü.
"Belgeler yanında mı?" diye sordu Markus, telaşla. Anton, bavulu ona uzattı. "Her şey burada. Ama Ingrid'i trende bıraktım, yaralı." Tam o sırada, uzaktan bir siren sesi duyuldu. Anton, dönüp baktığında, Ingrid'in istasyona doğru koştuğunu gördü. Kolundaki yara ciddi görünmüyordu, sadece sıyrıktı. Markus, hemen ona yardım etmek için koştu. "İyi misin?" diye sordu Anton, endişeyle. Ingrid, gülümsemeye çalıştı. "Daha kötüsünü de atlattım. Viktor'u istasyon güvenliğine teslim ettim, polis onu almak üzere yolda." Markus, elindeki bavulu dikkatlice açtı. İçinde, düzenli bir şekilde dizilmiş dosyalar vardı. Her biri, farklı bir suça ait kanıtlarla doluydu. Markus, dosyalara göz gezdirirken, yüzündeki ifade giderek ciddileşti. "Bu belgeler," dedi sonunda, "sadece bir aileyi değil, şehrin yarısını sarsacak." Anton, derin bir nefes aldı. Aylardır süren korku ve kaçış, sonunda anlamını bulmuştu. Ama işin bitmediğini biliyordu. Belgeler yayımlandığında, geriye dönüşü olmayan bir savaş başlayacaktı. 3 gün sonra, Viyana'nın merkezindeki bir kafede, Anton ve Ingrid yan yana oturuyordu. Masanın üzerinde, o sabah çıkan gazete duruyordu. Manşette büyük harflerle şu yazıyordu: "Şehrin karanlık sırları ortaya çıktı." Ingrid, gazeteyi eline aldı ve gülümsedi. "Başardık, Anton." Anton, kahvesinden bir yudum aldı. "Bunun bedeli ağır oldu. Ama sanırım buna değdi." Dışarıda, şehir her zamanki gibi hareketliydi, insanlar işlerine gidiyor, çocuklar okula koşuyordu. Kimse, birkaç gün önce yaşanan o gerilimli gece yarısı yolculuğundan haberdar değildi. Ama Anton ve Ingrid için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktı. Markus, o sabah onlara katıldı. Elinde bir zarf vardı. "Ailenin avukatları, sizi susturmak için büyük bir teklifte bulundu," dedi, zarfı masaya bırakarak. "Ama düşünüyorum ki, ikiniz de bu teklifi reddedeceksiniz." Anton ile Ingrid, birbirlerine baktı ve aynı anda gülümsedi. "Elbette reddedeceğiz," dedi Ingrid. "Gerçek, para ile satılmaz." Kafenin penceresinden dışarıya bakan Anton, uzun zamandır ilk kez içinde bir huzur hissetti. Siyah bavul artık yoktu. İçindeki belgeler, dünyaya açıklanmıştı ve taşıdığı yük, artık onun omuzlarında değildi. Ama hikaye burada bitmiyordu. Çünkü Viktor'un arkasındaki güçler, henüz tamamen susturulmamıştı ve şehrin gölgelerinde yeni bir tehlike şekilleniyordu bile. Anton, bunu bilmiyordu henüz. Sadece o anın tadını çıkarıyordu. Yanında Ingrid, karşısında Markus ve masada, artık özgürce okunabilen bir gazete. Gece yarısı treninin düdüğü, uzaktan bir kez daha duyuldu. Bu sefer, Anton'un kulağına bir tehdit değil, geride bırakılan bir maceranın son notası gibi geliyordu.